Kapitalizm yapısı itibariyle istikrarsız bir üretim biçimidir. Minsky'e göre bu yapı içsel olarak finansal istikrarsızlık üretir. Kar fiyatın bir kısmını oluşturur ve finansal sistem ile sistem ilişkileri için nakdi akış gerekliliklerini sağlayan sistemin olmazsa olmaz yakıtıdır. Ekonomik aktivite para akışı yaratır. Bu akışın bir kısmı geçmişteki taahhütlere yani borç ödemelerine yönelir. Öngörülen para akışı sermaye varlıklarının ve yeni üretilecek olan sermaye varlıklarının finansmanında gerekli olan borç talebini belirlediği gibi toplam borç arzını ya da finansal varlık arzını da belirler. Minsky'e göre günümüz finansal ekonomisi Walras-Zahan tipi statik denge modelleri ile anlaşılamaz. Finansal piyasalarda bugünkü paranın bir kısmı finansal varlıklar içerir. Yarınki para faiz, pay ya da vergi sonrası kar ödemeleri olabilir. Finansal sermaye varlığı edinmek bugünkü ve yarınki para akışını etkiler. Bu varlık hele ki borç finansmanı pozisyonu içeriyorsa bugünün ve yarının parasını bünyesinde bulundurur. Bunu basitçe borç finansmanına gidecek ana para ve gelecekteki getirisinin toplamı olarak düşünebiliriz. Tüm buradan anladığımız gibi bu süreç dinamik bir süreçtir. Yarının borç ve sermaye varlığı kazançları bugünün nakit akışı ile onaylanır. Bugünkü nakit akışının büyük bir kısmı bugünkü yatırım harcamaları ile belirlenir. Bugünkü yatırım harcamaları ise gelecekte yaratılması düşünülen nakit akışına bağlıdır. Nakit akışının gerçekleşmesi getirisine ya da diğer adıyla karına bağlıdır. Bu noktada şu soru önem kazanır. Kar dediğimiz olguyu belirleyen şeyler nelerdir? Neoklasik iktisadın buna cevabı sermayenin marjinal üretkenliğidir. Fakat piyasa güçlerinin ve çıktıdaki dalgalanmaların var olduğu gerçek dünyada böyle bir şey yoktur. Ekonominin konjektürel ve dinamik karakteri dikkate alındığında üretim fonksiyonu yapısı toplam çıktının ve o çıktının görece hesaplanmasının teorik analizi için bir temel olamaz. Sermaye varlıklarında vücut bulan teknik kapasiteyi yansıtan kısa dönem maliyet eğrisi kar akışının analizi için başlangıç noktasıdır. Bu maliyet eğrileri cepten çıkmış maliyetler ile çıktı arasındaki ilişkiyi ifade eder. Maliyet eğrileri piyasa şartları ile ilişkili olduğunda toplam talep eğrisindeki varyasyonlar gayri safi kârdaki varyasyonlara dönüşür. Eğer gayri safi kâr yeterince fazla ise borç yapısını ve geçmiş dönem yatırım kararlarını geçerli kılar. Bu noktada Minsky Kalecki'den faydalanır. Eğer ki işçilerin tüm gelirlerini harcadığı ve sermayedarların harcama yapmadığı varsayılır ise kar eşittir yatırım denklemini elde edebiliriz. Bu tasarruf eşittir yatırımdan pek farklı değildir. Ama yatırımlar sermaye malları ve yatırım malları fiyatlarının beklenen karların ve harcı finansman koşullarının fonksiyonudur. Dolayısıyla nedensellik yatırımdan karlara doğrudur. Yatırımlar karları düzenlerken finans da yatırımları etkiler. Böylece yeni denklemimiz vergi ödemesi sonrası elde edilen kar eşittir yatırım artı hükümet açığıdır. Bu denkleme ödemeler dengesi açığı da eklenirse şu denklem elde edilir. Kalecki'nin bu formülasyonu kardan yapılmış harcamalar ile işçilerin yaptığı tasarrufları modele eklemeye izin verir. Böylece denklemimizin son hali vergi ödemeleri sonrası karlar sırasıyla yatırım harcamaları artı hükümet açığı eksi ödemeler dengesi açığı artı işçilerin yaptığı tasarruflar eksi kar üzerinden yapılmış harcamalara eşittir. Böylece neoklasik iktisadın önerdiği üretim fonksiyonunun hakim olduğu ve teknolojinin belirlediği kar düşüncesi yerine karlar ekonomik, politik, sosyal ve psikolojik ilişkilerin belirlediği yatırım, hükümet açığı, ödemeler dengesi açığı, ücretler ile birlikte işçilerin tasarrufları, kar üzerinden yapılan harcamalar gibi değişkenler tarafından belirlenir. Gerçeklikle bağdaşan bu yaklaşım karları nakit akışı olarak tanımlar. Karları nakit akışı olarak görmek doğal olarak bizi kapitalist ekonomide kar olgusunun oynadığı farklı rollerin analizine yönlendirir. Kapitalist ekonomide gerçekleşen karlar şunlardır. 1. Sermaye varlıkları ile yapılan ödemeleri ve borçları gerçekleştiren nakit akışları. 2. Üretim sürecinde harcanan emek girdisinin yani işçilerin süreç içerisinde yarattığı toplam değerin bir kısmını işçilere garanti eden ücret ödemesi ya da emek maliyeti üzerine koyulan markup ki bu noktada Minsky Marx'ın artık değer kuramından yararlandığını belli eder. Üçüncüsü ise birikimin devam edip etmeyeceğine ve üretilen artığın nereye kullanacağına dair piyasada olan işaretler ya da sinyallerdir. Özellikle borç taahhütlerinin ödenmesine ilişkin karlar, iş dünyasının ve bankaların uzun dönem beklentilerini etkiler. Dolayısıyla kapitalist ekonomide karlar zaman ile çok kritik bir bağlantı içerisindedir.
Karlar var olan toplam talep boyutu ve yapısıyla belirlenirken geçmiş dönem borçlarının ve sermaye varlıklarının ödemelerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini de belirler. Ve aynı zamanda iş insanlarının ve bankacıların yatırım ve finansman kararlarına yönelik uzun dönem beklentilerini etkiler. Yani buradan anlaşıldığı üzere kapitalist ekonominin geçmişi, şu anı ve geleceği ile dinamik bir biçimde ele alınmaktadır. Karlar geçmişte alınan kararları etkilemiş, bu kararları ise uzun dönem beklentilerini etkilediği gibi bugünün yatırım ve finansal kararlarını da belirlemiştir. Bugünkü yatırım ve finansal kararlar ise yarınki kararları belirlemiştir. Kapitalist ekonomi yalnızca kar yaratan yatırım söz konusu olduğunda düzgün çalışmaktadır. Kar beklentileri borç finansmanını mümkün kılar ve yatırım çıktısı talebini belirlemeye yardımcı olur. Yatırımlar gelecekte kar getirisi beklentisine göre yapılır. Fakat bu gelecekte elde edilmesi düşünülen kar yalnızca gelecekteki yeni yatırım gerçekleşirse elde edilebilir. Dolayısıyla fiktif bir şeydir. Karların nakit akışı olarak bu tanımı finansal istikrar bakış açısının bir içeriğidir. Bu içerik şu anki yatırımın finansal borç taahhütlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirlemeye yönelik bir öneri sunar. Yeteri kadar düşük düzeydeki yatırım, gelir, istihdam ve kar hadleri olduğu dönemlerde anlaşmalı borç taahhütlerinin büyük bir parçası normal kaynaklarla gerçekleştirilemez. Borç verenlerin fonları arttırma girişimleri henüz başlangıç aşamasında olan finansal gerginliği kriz aşamasına dönüştüren mekanizmanın bir parçası olarak verilen taahhütleri yerine getirmeye yardımcı olacak olağan dışı kaynaklara ihtiyaç duyar. Yatırımdaki dalgalanmalar borçların tasdik edilip edilemeyeceğini belirler. Öyleyse şu soru önem kazanır. Yatırımlar neden dalgalanır? Bu soruyu yanıtlayabilmek için finansal sistemi ve sistemdeki borç yapısını anlamamız gerekmektedir. Varlık sahiplerinin sistem içerisindeki pozisyonları finanse edilmeye muhtaçtır. Finans sisteminde nakit akış taahhütlerini düzenleyen 3 temel enstrüman vardır. Bunlar hedge, spekülatif ve ponzi finanstır. Bu 3 finansal enstrümanın sistem içerisindeki varoluşu Minsky'ye göre ekonomi tarihini ve devletin uzun dönem beklentilerine yönelik tarihsel kalkınmanın karakterini yansıtır. Tarih boyunca ekonominin tam istihdama yakın olduğu sükunet dönemlerinde, yani her şeyin tıkırında işlediği dönemlerde para tutmanın bahşettiği sigortanın değeri azalmaya başlar. Bu hem sermaye varlıklarının fiyatlarında artışa hem de portfolyo tercihlerinde özellikle spekülatif ve ponzi tarzı araçlara kaymaya neden olur. Dolayısıyla finans sistemi içsel olarak peşini sermaye varlıklarının fiyatlarındaki artışın izlediği artan yatırım talebinin askeri bir kısmını yaratmış olur. Spekülatif ve ponzi araçlarının ekonomideki toplam yapı içerisindeki boyutu artarken ekonomi faiz oranlarındaki varyasyonlara hızlanarak daha duyarlı bir hale gelir. Kısa dönem faiz oranlarının yeteri kadar yüksek olduğu zamanlarda spekülatif birimler ponzi birimlere ve bünyesinde yüksek faiz oranı taahhütü taşıyan henüz ödenmemiş borçlara dönüşür. Bunlar başlangıçtaki pozisyonların ötesindeki bir nakdi akış gerekliliğini doğurur. Dolayısıyla başlangıçtaki kısa dönemli nakit akış açığı yüksek faiz yüklü kalıcı nakit akış açıklarına dönüşür. Dış finansman ve faiz oranları iki farklı aşamada yatırım sürecine sirayet eder. Bir yatırımın üretime dönüşmesi zaman alır ve ön maliyetler yatırımın yaratacağı toplam çıktının maliyetini belirlemede kısa dönem faiz oranlarıyla birleşir. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nde ve birçok dünya ülkesindeki inşaat sektörünün finansmanının anlaşılması için çok önemlidir. İnşaat projelerinin finansmanı bankalar tarafından sağlanan fonların azalmasına neden olur. Fonların faiz maliyetleri yatırım malının vaat edilen fiyatı ile bir etkileşim içerisindedir. Bu fiyat kısa dönem faiz oranlarının pozitif bir fonksiyonudur. Artan yatırım talebi yatırım süreçlerini tetikler. Süreç halindeki yatırımlar toplamı artarken finansmanın talebindeki esnek olmayan parçalar artar. Eğer finansmanın arz eğrisi son derece esnek ise yatırımlar artarken finansman maliyetleri artmaz. Artan yatırım karlarda artışa neden olurken sermaye mallarının fiyatlarını ve sabit faiz oranlarını yukarıya doğru itmeye başlar. Daha fazla yatırıma teşvik olarak nitelendirilebilecek bu süreç fiyatların ve faiz oranlarının artışına neden olur. Halbuki banka mekanizmasının işleyişi ya da Merkez Bankası'nın enflasyonu sınırlama girişimleri muhtemelen sıfıra yaklaşan esneklik düzeyinde dahi finansman arzının esnek olmamaya başlamasının sonucudur. Süreç halindeki yatırımlar nedeniyle esnek olmayan finansman talebindeki artış, esnek olmayan finansman arzı ile bir araya gelince kısa dönem faiz oranlarında ani artışlara neden olur.
Kısa dönem faiz oranlarındaki bu ani artış yatırım çıktılarının arz fiyatlarında yükselmeye neden olur. Buna ek uzun dönem faiz oranlarını da yukarıya doğru itmeye başlar. Tüm bunlar vergi ödemesi sonrası gayri safi karın bugünkü değerini düşürür. Artan faiz oranları sermaye varlıklarının fiyatlarından türetilen yatırım talep eğrisini aşağı kaydırsa dahi yatırımın arz eğrisini yukarıya kaydırır. Arz talep eğrilerindeki bu kaymalar şu anki ve yakın zamanki kar beklentilerinin azalmasına sebep olacak olan yatırımlardaki düşüşe neden olur. Azalan kar beklentileri sermaye mallarının fiyatlarını düşürür ve böylece yatırım çıktısı için yapılan ödemelerin fiyatları da düşer. Karların azalması bünyesinde borç yükünün de bulunduğu finansal taahhütlerin yerine getirilme istikrarını bozar. Özellikle karların düştüğü durumlarda finansal hedge birimleri spekülatif hale, spekülatif haldeki birimler ise ponzi birimlere dönüşür. Uzun dönem faiz oranlarındaki artış ve beklenen kar oranlarındaki düşme ponzi birimleriyle birlikte yıkıma yol açar. O zamana kadar çok karlı olarak nitelendirilen, gelecekte kar getirmesi umulan işler rağbet görmemeye başlar. Ponzi konumundaki finans birimleri varlıklarının sadece borçlarını ödemeye zorla yetecek bir fiyata dahi satılamayacağını fark ettirecek olan ödeme taahhütlerini yerine getirmek için varlık pozisyonlarını terk etmeye başlar. Yeniden finanse etmek yerine pozisyonların satılması yaygın hale gelir ve varlık fiyatları üretim maliyetlerinin de gerisine düşmeye başlar. Burada anlatılan bu süreç ekonominin finansal bir krize doğru yol aldığının aşikar bir kanıtıdır. Tam teşekküllü finansal krizin gerçekleşip gerçekleşmemesi, Merkez Bankası'nın son borç verecek sığınak olarak etkisine bağlıdır. Bir diğer etken ise ödemeler dengesindeki değişme ya da bütçe açığının artmasıdır. Bunlar doğrudan gayri safi kar akışının sürdürülmesini sağlayarak finansal krizi öteleyebilirler. Fakat tam teşekküllü bir finansal kriz meydana gelmese bile iş dünyasının, bankacıların ve büyük finansal varlıkları ellerinde bulunduran kişilerin uzun dönem beklentileri bu gelişmeler karşısında etkilenir. Yatırım projelerine bağlı risk birimi tıpkı 2019'un Türkiye'sinde olduğu gibi artmaya başlar. İş insanları ve bankacılar bilançolardaki spekülatif finansmanlardan kurtulmaya çalışır. Sermaye varlıkları için karları ile faiz oranları arasında tekrarlanan bu süreç cari değer tersine dönene kadar devam eder. Yani yatırım arzı talebin üzerine çıkar ve böylece yatırım ve kar oranları çöker. Kar oranlarının yok olduğu anda hedge finansmanı için dahi nakit akışları durur, gerçekleşemez. Bu grafik tam da bu durumu ifade eder. Bu noktada ekonomi ciddi bir çöküşün eşiğine gelmiştir. Bu sürecin nedenle yıkıcı olacağını, devletin ekonomiye müdahale edip etmeyeceği ve bu müdahalenin etkisi belirler. Finansal istikrarsızlık hipotezi, kapitalist sistemin yapısı itibariyle finansal istikrarsızlıklar doğuran üretim biçimi olduğunu vurgular. Bu durum kapitalist ekonominin sürekli yıkımın eşiğinde sendelediği anlamına gelmez. Hane halklarının ve firmaların kısa dönem borçlarının finansmanlarının tutarlı olduğu zamanlar olabilir. Bu dönemlerde finansal sistem sağlam iken bazı dönemlerde finans sisteminin bu sağlam yapısı bozulabilir. Spekülatif ve ponzi hale gelmiş finansal birimlerin yaygınlaştığı bu dönemlerde ekonomi çok daha kırılgan bir hale gelebilir. Ekonominin sağlam bir finansman yapısı ile başarılı durumlarda olduğu zamanlar olabilir. Fakat bu durum sürdürülebilir değildir. Ekonomideki sükunet ve başarı sermaye varlıklarının fiyatlarında cari çıktı fiyatlarına göre artışa neden olduğu gibi borçlar, yatırımlar ve karlar da yükselebilir. Bu eş zamanlı artış sağlam finans yapısının bozulmasına neden olur. Finansal yapı yeteri kadar büyük miktarda spekülatif ve ponzi birimler içerdiğinde kısa dönem finansman talebi hızlıca artarken kısa dönem faiz oranları da artar. Özellikle bazı birimler finansal zorunluluklarını karşılamada başarısız olurken likiditenin değerindeki artış ile faiz oranlarındaki bu hareket cari değerlerin yani sermaye varlıklarının bugünkü değerlerinin alt üst olmasına neden olur. Dolayısıyla yatırım maliyetleri üretilmiş sermaye varlıklarının fiyatlarının üzerine çıkarken finansal hareketler tıkanmaya başlar. Bu durum varlık değerlerinin çökmesine neden olur ve daha sonra yatırım çıktılarının fiyatlarında azalmaya ve dolayısıyla yatırımların azalmasına neden olur. Karların azalmasıyla yatırımların düşmesi ekonomiyi büyük bir bunalım içerisine sokar. Spekülatif ve ponzi ağırlıklı bir finansal yapıda gelir düşüşüne piyasanın ani tepkisi işleri daha da kötüye götürür. Bu durum ilgili piyasalar içinde istikrarsızlık demektir. Şimdi Kalecki modeline dönerek konuyu toparlayalım.
Devletin ekonomideki faaliyetlerinin çok küçük olduğu bir kapitalist ülkede bu tarz bir kriz çok yıkıcı olabilir. Varlık değerlerindeki çöküş yatırımların azalmasıyla birlikte gelir, istihdam ve karların da azalmasına neden olur. Bu yalnızca sermaye varlıklarının değerlerinde bir düşüş demek değildir. Var olan borç ödeme taahhütlerinin de özellikle spekülatif ve ponzi hale dönüşmesiyle gerçekleşmemesi demektir. Diğer yandan devletin ekonomide aktif olarak bulunduğu bir kapitalist ekonomide, yani şu denklemlerle ifade edilen vergi ödemeleri sonrası toplam kar, yatırım ve hükümet açığına eşittir. Bu durumda yatırımlardaki düşüş yeterli bütçe açığı ile dengelenebilir. Dolayısıyla düşen kar oranları da yeniden artırılabilir.